Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Bir kutu açılışı ile birlikteyiz. iPhone 16 düz 256 GB siyah arkadaşlar. Telefon gelmeden önce ekran koruyucu ve kılıf sipariş etmiştim. Onları kutusunu, paketini açayım. Sonra ekran koruyucumuzu takabilecek miyiz bakalım. İnşallah takabilirsek onu da burada birlikte takmış olalım. Ekran koruyucu takma aparatı varmış. Şurada kargo bilgileri çıktı. Orayı keseceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle kenarda açayım, kargo bilgileri gözükmesin. Hatta yırtıyorum. Arkadaşlar MagSafe özellikli Spigen marka bir kılıf aldık. Yani hazır almışken biraz iyi kılıf alalım dedik. Bir tane var şu anda. Belki daha sonra farklı çeşit de alabiliriz. Şöyle özelliklerini göstereyim. Şarj olabilir. Şöyle kutudan çıkartabilirsem şöyle dokusunu falan da göstermiş olayım size. Bir de ekran koruyucu aldım arkadaşlar. Ekran koruyucu böyle kendisi takmak için şurada QR kodu okudun diyor. Onu okutup nasıl yapacağız bilmiyorum. 2 tane de film varmış. Onu da göstereceğim. Şunu bir çıkartayım. Hepsi burada da kampanya vardı. Ne aboneliğiydi o? Premium aboneliğinde 250-300 TL bir indirim vardı. Şöyle arkadaşlar. Mesela şuralar plastik, yani silikon, yumuşak silikon. Şurası da arkadaşlar böyle biraz sert plastik gibi. Silikon kılıf yani. Şurada yine parmak özelliği. İnşallah tam oturur. Bunu da böyle çıkarmış olalım. Ekran koruyucuları da bir açalım. Bakalım nereden açıyoruz. Şurada emniyet var. Şuradan şöyle keselim. Bunun ucu da böyle yamuk kaldı. Bunu düzeltmek lazım. Evet arkadaşlar, şöyle 2 tane de. Şurada temizleme mendili falan var herhalde şunun içinde. Telefonu burada nasıl yapacağımızı tarif eden bir şey var. Burada bir spatula gibi bir şey var. Telefonu bunun üzerine koyacağız. Şöyle bunu da çıkardık. Şöyle görelim. 2 tane olduğu için şu bir tanesini kutuya koyalım. Bir tanesini yaparız herhalde. Yapamazsak artık telefoncuya götürür, yaptırırız. Burada zaten nasıl yapılacağını gösteriyor. Bununla da sağa sola ekran koruyucu yaydırıyor. Şuradan da videoyu izleyebilirsiniz diyor. Olmadı videoyu izleyerek yaparız. Şimdilik ben durdurayım. Evet arkadaşlar, şimdi de telefonumuzu kutudan çıkartalım. Telefon arkadaşlar biliyorsunuz 60 Hz yenileme hızıyla geldiği için en çok şikayet edilen konu buydu. Şimdi arka tarafını size şöyle göstereyim. Daha açılmamış. Burayı artık blurlayacağım e-mail numarası olduğu için. Yine de beraber açalım şuradan. Buradan açmış olalım. Şöyle tutayım. Belirli bir kısmı blurlayayım. İçinden kablo ve şöyle açmış olduk. Telefonumuz çıkıyor gördüğünüz gibi. Ekran koruyucu ekranda jelatin yok herhalde büyük ihtimalle. Böyle telefonumuz siyah renk. Şöyle koyduk kenara. Hatta şunları şöyle kenara çöpe atayım. Ben hatta onu bilgisayardan videoyu açıp öyle yapayım. Daha kolay olur. Burada arkadaşlar sim iğnesi. Başka da bir şey yok. Kablomuz örgü, kumaş kablo gibi. Bunu da göstermiş oldum. Kutumuzu zaten göstermiştik. Şunu da şöyle koyalım şimdilik klavyemizin kenarına. Bir de arkadaşlar bu kılıfındı. Şu kılıfın kutusunu da bir kenara kaldırayım. Bir de arkadaşlar şarj adaptörü aldık. Buradan açınız diyor. Aynı iPhone'un kutusu açılışındaki gibi. Arkadaşlar internet sitelerine güvenemedim. Orijinali olur mu olamaz mı diye. Apple Store'un kendi web sitesinden sipariş verdim. Şöyle bir arkadaşlar adaptörümüz de bu şekilde. 20 wattlık bir adaptör. Bir de 35 wattlık vardı ama onu sipariş vermedim. Şurada da faturamız var. Böyle değişik bir poşette geldi. Adaptörümüzü de açalım. Şöyle arkadaşlar adaptörümüz de bu şekilde. Eyvah düşürdük. Çıkarmış olduk. Şöyle jelatin de var. Onu çıkarmıyorum ben, genelde duruyor. Adaptörümüzü de göstermiş olduk. Onu da açmış olduk. Telefonumuzu da açtık. Ben şimdi internetten bu Spigen videosunu bulayım. Ondan sonra üzerindeki koruyucu jelatini çıkartalım. Kendi ekran koruyucumuzu takalım inşallah. Şimdi arkadaşlar telefonun ekranından jelatini çıkaracağımız için temizleme gereği duymuyorum ben. Temizleme mendilini kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü şöyle görüyor musunuz, ekranda çevireyim. Ekran jelatinini yeni çıkartacağız ve hemen ekran koruyucuyu takacağımız için gerek olduğunu düşünmüyorum. Eğer yanlış yaptığımı düşünen varsa yorumlarda yazsın. Bu şekilde arkadaşlar çıkardık. Şu klavyemi azıcık ileri iteyim. Videoda gösterdiğine göre bu şekilde bu kapağımızı böyle oturtuyoruz telefona. Şu anda oturdu. Videodan devam edeyim ben. Önce alttan bir şeyini kaldırıyoruz. Şurada arkadaşlar bir şey var. Bunu böyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle oturtturduk.
Buradan böyle yukarı doğru. Evet. Buradan kaldırıyoruz arkadaşlar. Şuradan durdurayım. Biraz böyle yaptık. Bunu buradan böyle yukarı doğru çekiyoruz. Videonun devamına bakalım. Tamamen çıkarmadık arkadaşlar. Bunu buradan kaldırıyoruz. Tekrardan. Bu şekilde. Daha sonra bunu da buradan böyle kaldırıyoruz. Ve şu aparatla beraber bu şekilde kabarcıkları kenara doğru, boşluklara doğru, daha telefonun hiç elektriğini bile vermedik. Bu şekilde yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sanırım ben bunu beceremedim. Sanırım oluyor. Biraz sıkı bastırmak gerekiyor galiba. Kenara doğru hava kabarcığı gidiyor şu anda. Evet, çok küçük minik bir şey kaldı. Şu ortada azıcık var. Onu da hemen hallettik mi? Birazcık sıkı bastırsak sorun olmaz sanırım. Şurada da var. Bakalım. Şu kenarı zaten çerçeve. Şu ortada ufak bir tane kaldı. Bakayım. Şöyle yandan bakınca gözüküyor. Şurada bir tane var. Gözüküyor gene. Bununla dağıtıyoruz. Evet. Şurada 2 tane küçük nokta var. Şöyle aşağı doğru bastıralım. Gerçi orayı yapamadık. Şurası niye böyle oldu? Katlandı gibi oldu orası. Bizim el becerimiz yokmuş arkadaşlar. Bunu öğrendik. Videodan da siz de anlayacağınız gibi. Bunları ben böyle yapayım. Video uzamasın. Sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince düzgün yapmaya çalıştım. Şurada ufak bir böyle çizik gibi bir şey kaldı. Sanırım başka bir yerde bir şey kalmadı. Şöyle yandan da göstereyim. Şöyle ben de çıkmayayım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar tam oldu. Gene biraz daha üzerinden bastırırsak şununla. Bir tane daha yedek zaten var. Onunla birlikte olmadı. Bunu biraz kullandıktan sonra şurada bir tane kalmış. Olmadı, bunu biraz böyle kullandıktan sonra şurayı şimdi kaldırmak istiyorum ama kaldırdım mı da bu sefer o taraf daha kötü olur diye. Acaba aklımda şöyle bir şey var. Bu kağıdın altında, şunun altında başka ince bir jelatin daha var mıydı? Bazı telefonlarda oluyor ya. Çoğu yeri zaten oturdu şu anda. Bir tek şurası kaldı. Bir de şurada ufak bir nokta var. Onun dışında başka bir şey yok. Telefonumuzu çalıştıralım şarjı varsa. Evet, basık tutuyorum, açıldı. Şöyle ekran koruyucumuzun şu silme aparatı gene kalsın. Şöyle koyayım telefon açılırken. Yine bunu kutumuza atalım. Bir dahakine değiştirdiğimizde bunu kullanırız. Bu aparatlı olması güzel olmuş ama yetenek lazım. Pardon, alt taraftaymış. Hem şu aparatını koyalım. Hem de silgisini, temizleme mendillerini koyalım. Bir dahakine de onu kullanırız. Evet arkadaşlar, telefonumuz açıldı mı? Bir de arkadaşlar şu batarya muhabbetine gelelim. Batarya arkadaşlar %20 ile %80 arasında kullanım gösterin diyorlar. Ya bunun nedeni de telefonun belirli bir yüzdeye geldikten sonra bataryanın ısınma muhabbeti olduğu için bu şekilde öneride, tavsiyede bulunuyorlar. Ama sürekli de aynı şekilde kullanmayın. Arada %100 de fullleyin. Mesela 8 saat şarjda kalsın diyorlardı. 8 saat sabah bir bırakıyor, gece bir takıyordu, sabaha kadar şarjda duruyordu telefon. Şimdi kılıfımızı da takalım. Merhaba, hoş geldiniz diyor. Şöyle kılıfımızı da yerleştirelim. Şöyle oturdu. Bu arada arkadaşlar Honor 90'a da bu silgi geldi. Güncelleme de geldi. 4K videolarda da sınırlama, 15 dakika sınırlama geldi. O yüzden arada bölmeler oluyor, kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar, hayalet ekranında bu. Şöyle gördüğünüz gibi merhaba diyor. Şöyle kaydıralım arkadaşlar. Türkçe seçelim. Ülke veya bölgenizi seçin. Türkiye diyoruz. Buradan dile ayarlanıyor. Zaten kurulumu yapmaya gerek yok. Birçok zaten YouTube kanalında çok önceden bu kurulumlar falan yapıldığı için bizim ekstra bir kurulumla burada bilgi vermemize gerek yok. Telefonla ilgili soru sormak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle ben görünüş şöyle orta yapayım, sonra değiştiririm. Başlangıç, şurada Wi-Fi şifresi falan var. PC'ye bağlanma var. Ben şimdi arkadaşlar bilgisayarıma diğer telefonun verilerini aktaracağım. Sonra da tekrardan buna geri aktaracağım. Bunlar resimleri falan aktaramam. Resimleri bilgisayarımda yedeklerim. Zaten 1 TB'lik hafıza için, depolama için almıştım. Sadece uygulamaları yükleyeceğim. Bir süre zaten ben 5-6 sene iPhone kullanmıştım ben. Onları aktaracağım. Telefonu
aldık. Nasip oldu. Hayırlısı. Güle güle kullanırız inşallah. Bununla da inşallah güzel videolar çekeriz. Sizlerle paylaşırız. Sonraki videolarda görüşürüz. Umarım beğenirsiniz. Bunda sadece kutu açılışı yaptık. Zaten geçtiğimiz sene Eylül ayında çıkan bir telefon. Birçok teknoloji kanalı zaten bununla ilgili videolarını çekti. Her şeyi yayınladı. Bir tek biz işte yeni aldık. Nasip oldu. 60 Hz beni çok etkilemeyecek. Ben zaten normal kullanıcıyım. Bir tane de Samsung S20 F telefonumuz var. Onu da bizim video kamerası yapacağız. Onunla videolar çekeceğiz. Kanalımız büyürse, biraz daha maddi imkanlar kazanırsak ona göre zaten daha profesyonel kamera, onun için daha profesyonel bir tripod, böyle tepe çekimleri için daha güzel aksesuarlar alacağız YouTube için. Şimdiden video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olursanız ayrıca seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.